Uzun yıllar süren Pers-Yunan savaşları, Perslerin Salamis'te uğradığı büyük yenilgiden sonra bir duraklama dönemine girmişti. Bundan istifade eden Yunan şehir devletleri, Perslerin olası yeni saldırılarına karşı ortak savunmayı sürdürmek için Atina önderliğinde Delos Birliği'ni kurdu. Birlik üyeleri ya gemi ve mürettebat sağlıyor ya da ortak hazineye ödeme yaparak katkıda bulunuyordu. Bu hazine, kutsal ve tarafsız kabul edilen Delos adasında tutuluyordu. Atina liderliğinde kurulan birlik Perslere karşı hızlıca harekete geçti. İlk olarak Perslere destek veren Yunan şehirleri hedef alındı. Perslerin Yunanistan'daki ana karakolu olan Eion kenti kuşatılıp ele geçirildi. Ardından Pers işgali sırasında Persleri destekleyen Karistos şehri de kuşatılarak Delos Birliği'ne katılmaya zorlandı. Bir süre sonra Delos Birliği'nden ilk kopuş girişimi yaşandı. Nakşa adası birlikten ayrılmak isteyince Atinalılar buna müsaade etmediler ve adayı kuşatıp ele geçirdiler. Böylece Atina demokrasisi müttefiklerinin sadakatini sağlamak için güç kullanmaktan çekinmeyeceğini göstermiş oldu. Birkaç yıl sonra Pers İmparatorluğu Anadolu'da yeniden güç toplamaya başladı. Amaçları İyon şehirlerini geri almaktı. Durumu haber alan Atinalılar bölgeye büyük bir filo sevk ettiler. Örimedon Muharebesi'nde Pers filosunu imha eden Atinalılar, Perslerin Adalar Denizi'ndeki gücünü tamamen kırmayı başardılar. Karya bölgesindeki pek çok şehir devleti Atina liderliğindeki Delos Birliği'ne katıldı. Atina denizlerdeki hakimiyetini pekiştirirken Sparta liderliğindeki Peloponnes Birliği güçlü kara ordusu ve köklü düzeniyle kendi nüfuz alanını korumaya odaklanıyordu. Üyelerin çoğu demokrasiyle değil oligarşik rejimle yönetiliyordu. Atina'nın Delos Birliği vasıtasıyla yükselen gücü Peloponnes Birliği'ni oldukça rahatsız ediyordu. Bu Peloponnes tehdidinden çekinen Atinalılar ise karadan gelebilecek bir Sparta taarruzuna karşı şehirlerinde bir savunma planı hazırlıyordu. Uzun Duvarlar adı verilen bu savunma sistemiyle şehir Pire limanına bağlanıyor, böylece şehrin kuşatılması durumunda denizden yardım sağlanabiliyordu. Spartalılar bu savunmayı kendileri için bir tehdit olarak algılamışlardı. Aynı dönemde Megara şehri, komşusu Korint ile olan sorunları nedeniyle Peloponnes Birliği'nden ayrılmış ve Delos Birliği'ne katılmıştı. Bu gelişme, Peloponnes Birliği ve Delos Birliği arasında ilk gerçek çatışmaları başlatan gelişme olmuştu. Korint ve Epidaurus kuvvetleri hızlıca harekete geçerek birlikten ayrılan Megara üzerine yürüdüler. Atinalılar tarafından korunan şehir gelen kuvvetleri geri püskürtürken, Atina donanması da Saronik körfezinde Korint filosunu etkisiz hale getirmeyi başardı. Bir sene sonra Korint ikinci bir kuvvet ile tekrar saldırıya geçti. Korintliler karadan Megara üzerine ilerlerken Ecinalılar da denizden Atina üzerine saldırıya geçtiler. Gelen bu iki ordu da Atinalılar tarafından mağlup edildi. Ardından Ecina, Atina tarafından kuşatılıp ele geçirildi. Atina'nın giderek artan bu hakimiyeti sonunda Sparta kralı Plestoyanaks'ı harekete geçirdi. Yunanistan'ın en disiplinli iki gücü Tanakra Ovası'nda karşı karşıya geldi. Muharebeyi Sparta ordusu kazandı. Fakat iki taraf da ağır kayıplar vermişti. Bu sebeple Sparta daha fazla ilerlemeyip geri çekilmek zorunda kaldı. Sparta ordusunun geri çekilmesi Atina için büyük bir fırsattı. 2 ay sonra Atinalılar kuzeydeki Beoşya bölgesine bir saldırı gerçekleştirerek bölgeyi hakimiyeti altına aldılar. Fakat doğuda artan Pers tehlikesine karşı Atina yönünü doğuya çevirmek istiyordu. Bu sebeple Yunanistan anakarasında başka bir savaşa daha girmek istemediğinden Sparta'ya ateşkes teklif etti. Sparta kazandığı zafere rağmen çokça adam kaybetmesi ve Beoşya'nın kaybı neticesinde Atina'nın ateşkes teklifine olumlu yanıt vermek zorunda kaldı. Nihayet iki taraf arasında 5 yıllık bir ateşkes yapıldı. Bu ateşkes sürecinde Atinalılar yönünü tekrar Persler üzerine çevirdi. Kıbrıs'ın doğusundaki Salamis sularında karşı karşıya gelen Pers ve Atina donanmaları müthiş bir savaşa tutuştu. Savaşın sonunda Persler Atinalılar karşısında büyük bir yenilgiye uğradı. Salamis'te gerçekleşen bu savaşın ardından Atina ile Pers İmparatorluğu arasında resmi bir barış anlaşması yapıldığı rivayet edilir. Anlaşmaya göre İyon şehirleri özerk olacak ve Persler bir daha Adalar Denizi'ne açılmayacaktı. Bu koşullar sağlandığı sürece Atina bir daha Perslere saldırmayacaktı.
Doğuda Persler ile yapılan savaş böylece sona ererken Yunanistan içlerinde ise Atina'ya karşı isyanlar başlamıştı. Zira Atina'nın Delos Birliği üzerindeki sıkı kontrolü ve ağır savaş vergileri birçok şehirde huzursuzluk meydana getiriyordu. Ayrıca Sparta ve Atina arasında imzalanan 5 yıllık ateşkes anlaşması da bitmek üzereydi. Atina'ya ilk isyan eden Tebay öncülüğündeki Beoşya bölgesi oldu. Atina kuvvetleri isyanı bastırmak için bölgeye ilerlediyse de Beoşyalılar karşısında ağır bir yenilgi alarak bölgedeki hakimiyetini kaybetti. Beoşyalıların Atinalılar karşısında zafer kazanarak özgürlüklerini elde etmesi diğer bölgelerdeki şehirlere cesaret vermişti. Bunun üzerine Evvia adasında Atina'ya karşı bir isyan başladı. Ardından Megaralılar da Atina'ya baş kaldırdılar ve tekrar Sparta bloğuna katılmak için Sparta'dan yardım istediler. Bu durum Atina için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Zira Megara, Sparta ve müttefiklerinin karayoluyla Attika'ya geçmelerini engelleyen bir sınır karakolu durumundaydı. Ancak Atina için öncelik Evvia adasındaki isyanı bastırmaktı. Zira Atina, erzak ve tarım ürünlerinin büyük çoğunluğunu bu adadan karşılıyordu. Atina ordusu Evvia üzerine yürürken, Sparta kralı Plestoyanax da Megara'daki isyanı desteklemek amacıyla bölgeye geldi. Atina, Evvia'daki isyanı bastırmayı başarırken, Sparta ordusunun yardımını alan Megara'daki isyan ise başarılı olmuştu. Böylece Megara şehri resmen Peloponez Birliği'ne katılmış oldu. Spartalıların Megara'da bulunması sebebiyle Megara üzerine sefer düzenlemeye cesaret edemeyen Atinalılar, şehirde tahkimat yaparak beklemeye başladılar. Sparta kara ordusu karşısında bir başarı kazanamayacağını bilen Atinalılar, Sparta ile açık bir meydan savaşına girmekten kaçınarak diplomatik çözüm yolları aradılar. Bazı tarihçilere göre Megara'nın Sparta bloğunda kalmasına ilaveten, Sparta kralına yüklü bir miktar para ödemeyi kabul etmişlerdi. Böylece Sparta ve Atina arasında 30 yıl barışı denilen bir barış anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre taraflar mevcut düzeni koruyacak, birbirlerinin müttefiklerine dokunmayacaklardı. Bu sayede Atina deniz hakimiyetini koruyacak, Sparta ise Yunan anakarasındaki üstünlüğünü sürdürecekti. Ancak bu barış bölgede yalnızca geçici bir denge sağladı. 15 yıl sonra Yunan dünyasının tüm dengelerini temelinden sarsacak büyük bir savaş patlak verecekti. Tarihler M.Ö. 435 yılını gösterdiğinde 30 yıl barışının ardından 11 yıl geçmiş ve bu barış döneminde taraflar arasında bir gerginlik yaşanmamıştı. Ta ki Adriyatik kıyısındaki Epidamnos kentinde bir iç karışıklık patlak verene kadar. Şehirde demokrasi yanlıları iktidarı ele geçirmiş ve soyluları şehirden sürmüştü. Sürgün edilen soylular çevredeki kabilelerden destek alarak şehre saldırmaya başlamışlardı. Saldırılara karşı şehirdeki yeni demokrat yönetim bir yardım arayışına girmiş ve Korfu'dan yardım istemişti. Ancak Korfu onlara iç sorunlarını kendilerinin çözmeleri gerektiğini söylemiş ve yardım etmemişti. Bunun üzerine demokratlar Korint'ten yardım istediler. Korint bu yardım teklifine olumlu cevap verdi. Ancak bu durum Epidamnos üzerinde hak iddia eden Korfu'nun tepki göstermesine neden oldu. Çünkü eski yıllarda Epidamnos şehrini Korfu kurmuştu. Fakat daha da eski yıllarda Korfu'yu kuran şehir Korint'ti. Bu sebeple Korint, iki şehirde de hakkı olduğunu öne sürüyordu. İki şehir arasında artan gerilim, Korint'in Korfu'ya gönderilmek üzere donanma hazırlamasına neden oldu. Korfu ise bu tehdide karşı Atina'dan yardım talep etti. Atina açısından Korfu ile kurulacak bir ittifak stratejik bir fırsattı. Korfu, o dönemde Atina ve Korint'ten sonra en güçlü donanmaya sahipti. Eğer bu ada Atina safına katılırsa Delos Birliği'nin deniz gücü büyük ölçüde artacaktı. Ancak Korint, Sparta liderliğindeki Peloponez Birliği'nin önemli üyelerindendi ve deniz gücünde Atina ile yarışan sayılı şehirlerden biriydi. Korfu ile yapılacak ittifak, Korint ile karşı karşıya gelmekti. Bu da Sparta ile yapılan 30 yıl barışının bozulmasına sebep verebilirdi. Bu nedenle Atina'da uzun tartışmalar yaşanmış ve riskli bir karar alınmıştı. Korfu'ya sadece savunma amaçlı bir destek gönderilecekti. Bunun üzerine Atina, Korfu'ya destek için 10 gemi gönderdi ve bu gemilere çatışmalara karışmama emri verildi.
Nihayet M.Ö. 433'te Sibota açıklarında Korfu ile Korint donanmaları karşı karşıya geldi. Yaşanan deniz savaşı hayli çetin geçiyordu. Korint, Korfu gemilerine üstün geliyor ve Korfu filosu zor duruma düşüyordu. Sonunda Korfu filosu geri çekilmeye başladı ve Korint gemileri onları takibe koyuldu. Korintliler neredeyse zafer kazanmak üzereydi ki Atina gemileri Korint gemilerinin önünü kesti. Karşılarında Atina gemilerini gören Korintliler Atina ile savaşı göze alamayarak geri çekilmek zorunda kaldılar. Atina'nın yaptığı bu hamle Korint açısından açık bir saldırıydı. Fakat Atina sadece savunma amaçlı bir hamle yaptığını savunuyordu. Yaşanan bu gerilim 30 yıl barışını sarsan ilk meseleydi. İlerleyen süreçte Atina, Korint ile yaşadığı gerilimi sürdürecek hamleler yapmaya devam etti. Bu hamlelerden ilki Atina'nın Potidaea ismindeki kenti gözüne kestirmesiydi. Bu kent eski tarihlerde Korint tarafından kurulmuş bir koloniydi ve Korint ile dostça ilişkiler yürütüyordu. Fakat kent aynı zamanda Delos Birliği'nin bir üyesiydi. Atina, şehrin Korint ile ilişkisinden rahatsızlık duyarak şehre bir ultimatom gönderdi. Buna göre Potidaea şehir surları yıkılacak, Korintli danışmanlar kovulacak ve Atina'ya rehin verilecekti. Ancak Potidaea bu talepleri reddetti ve Korint'in de desteğini alarak Atina'ya isyan etti. Bunun üzerine Atinalılar şehri kuşatmak için Kalyas komutasında bir kuvvet gönderdiler. Şehir M.Ö. 432 yılında Atinalılar tarafından kuşatılmaya başlandı. Aynı dönemde Atina, Korint'in müttefiki durumunda olan Megara'ya ekonomik abluka uyguladı. Ablukanın resmi sebebi Megaralıların Attika sınırını ihlal etmesi ve kutsal topraklarda yasa dışı faaliyetlerde bulunmasıydı. Ancak gerçekte bu karar Delos Birliği'nden kopan ve sonra Korint tarafında yer alan Megara'yı cezalandırmaktı. Megara kararnamesi adıyla bilinen bu uygulamayla Megaralı tüccarların Atina limanları ve Delos Birliği pazarlarına girişi yasaklandı. Megara'nın ekonomisi büyük ölçüde deniz ticaretine dayanıyordu ve bu abluka Megara'yı hayli zor duruma sokmuştu. Bu nedenle Megara, Peloponez Birliği'nin lideri Sparta'dan destek istedi. Tüm bu soğuk gerilimler Peloponez Birliği'nin Sparta'da toplanmasına sebep oldu. Sparta'da yapılan toplantıda Atina'dan şikayeti olan tüm devletler Sparta'nın huzurunda savaş istiyorlardı. Korintli temsilciler Atina'nın giderek daha saldırgan davrandığını ve buna karşı sessiz kalmanın Peloponez'in onurunu zedelediğini savundu. Megara temsilcileri abluka nedeniyle yaşadıkları ekonomik çöküşü dile getirdi. Egina gibi Delos Birliği'ne zorla katılan şehirler Atina'nın baskıcı yönetiminden şikayetçiydi. 30 yıl barışının Atina tarafından bozulduğunu söylüyorlar ve Sparta'nın artık duruma müdahale etmesini istiyorlardı. Görüşmelerin sonucunda Sparta kararı oylama ile almaya karar verdi. Toplantıda tek bir soru sorulacaktı. Atina barışı bozdu mu? Çoğunluk büyük bir gürültüyle yanıt verdi. Evet. Böylece 30 yıl barışı henüz 15. yılındayken resmen bozulmuş ve Sparta Atina'ya karşı savaş kararı almıştı. Peloponez Birliği'nin askeri gücü çoğunlukla kara kuvvetlerine bağlıydı. Kara kuvvetiyle Yunanistan'daki en güçlü orduya sahipti. Birliğin deniz gücünü ise Korint gibi deniz şehirleri üstleniyordu. Diğer taraftan Atina liderliğindeki Delos Birliği ise çoğunlukla adalardan ve liman şehirlerinden meydana geliyordu. Böylece Atina, müttefiklerinden de gelen gemilerle Yunanistan'ın en büyük deniz gücünü teşkil ediyordu. Atina'ya karşı savaş kararı veren Sparta, M.Ö. 431'de hızlıca harekete geçti. Peloponez Birliği'nin kara kuvvetleri Sparta kralı Arhidamos komutasında Atina'ya doğru ilerlemeye başladı. Spartalıların amacı Atinalıları karada açık bir savaşta mağlup etmekti. Eğer Atina ordusu karada ağır bir yenilgi alırsa donanması dağılır, şehirdeki demokratik hükümet devrilir ve Atina Yunan dünyasında elde ettiği üstün konumunu kaybedebilirdi. Fakat Atina ise Sparta ile kara savaşı yapmaktan çekinecek ve onun yerine surların ardında savunma yapacaktı. Şehir Pire limanına bağlayan duvarlar sayesinde uzun kuşatmalara dayanabilirdi. Ayrıca Atinalılar kuşatma sırasında donanma
donanmasıyla Peloponnes kıyılarına vurarak yıpratma politikası izleyecek ve en iyi barış şartlarını kovalayacaklardı. Bu stratejiyi ortaya atan ve ısrarla savunan kişi lider Perikles'ti. Ona göre savunma önemliydi ve savaş onurlu bir barış ile bitirilebilirdi. Nihayet Sparta kralı Arhidamos'un önderliğindeki ordu Attika bölgesine girdi. Spartalılar yaklaşık 40 gün boyunca surların dışındaki Atina topraklarını istila ettiler. Bu süre boyunca karşılarında onlara karşı direnen hiçbir Atinalı kuvvet bulamadılar. Nihayetinde bu istila ile yetinip Atina şehrini kuşatmadan geri döndüler. Spartalıların bu saldırısı ilerleyen 4 yıl boyunca her bahar tekrarlanacak, Spartalılar yeniden Attika'ya girecek, tarlaları yakıp köyleri yıkacak ve Atinalılar her seferinde surların içinde kalmaya devam edecekti. Nitekim surların içinde sıkışmış bir durumda olan Atina halkının başına savaştan daha ağır bir felaket gelecekti. Sparta'nın bu ilk Attika istilasından bir yıl sonra Atina şehrinde pirelerden kaynaklanan bir veba salgını patlak verdi. Pire limanından şehre geçen bu salgın Atina şehrindeki kalabalık nüfus nedeniyle hızla yayıldı ve korkunç bir kıyıma yol açtı. Hastalık donanma askerlerine de sıçrayınca iyice umutsuzluğa düşen Atinalılar lider Perikles'in onayını almadan Spartalılara barış teklif ettiler. Fakat Sparta'nın barış için kabul edilemeyecek kadar ağır şartlar öne sürmesiyle savaş devam etti. Bunun üzerine Atina halkının öfkesi savunma planını tasarlayan Perikles'e yöneldi. Perikles bu savaşın sorumlusu ilan edilerek görevden alındı. Çok geçmeden Perikles de veba hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Onun ölümü Atina için büyük bir yıkımdı. Çünkü siyasetini sürdürecek ölçüde güçlü bir lider yoktu. Bu boşluğu fırsat bilen Kleon, Atina'da öne çıkmaya başladı. Zengin bir sanayici olan Kleon, konuşmalarında kendini halkın savunucusu gibi gösteriyordu. Onun önderliğinde Atina, savunma stratejisinden uzaklaşacak ve saldırı yanlısı bir tutum sergileyecekti. Sparta ve Atina arasındaki savaş 5 yıl boyunca Sparta'nın her yaz Attika topraklarını istila edip geri dönmesi şeklinde devam etti. Bu süreçte Atina şehirdeki salgını kontrol etmekle uğraşıyordu. Atina'nın içine düştüğü bu durumu fırsat gören Tebai şehri, Atina'nın müttefiki olan ve uzun süredir husumet yaşadığı Plateia şehrini kuşatmıştı. Plateia şehri 3 yıl boyunca kuşatma altında kalmış ve bu süreçte Atina'dan herhangi bir yardım alamamıştı. Nihayetinde şehir kan dökülmemesi şartıyla teslim olmuş ve kapılarını açmıştı. Ancak Spartalılar onların Atina'dan yana tavır alacaklarına kani olduklarından şehirdeki bütün erkekleri öldürdüler ve kadınları da köle olarak sattılar. Ardından şehir Spartalılar tarafından yerle bir edildi ve toprakları Tebai şehrine bırakıldı. Plateia'nın yıkımı savaşın vahşetinde yeni bir eşikti. Öyle ki teslim olan bir şehir bile kurtulamamıştı. Milattan önce 425 yılına gelindiğinde Atina'daki veba salgını 5. yılına girmişti. Bu 5 yılda şehir nüfusunun %25'i salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti. Yaşanan kayıpların telafi edilebilmesi için sert bir taarruza geçildi. Atina donanması Peloponnes kıyılarında ciddi tahribatlar yapmaya başladı. Bu saldırılar sırasında Atinalı komutan Demosthenes, Peloponnes'in batı kıyısında bulunan Pilos'u ele geçirmeyi başardı ve burada bir tahkimat kurdu. Aynı zamanda olası Sparta saldırısı karşı karadan önlemler alındı. Sparta bölgeyi korumak için seçkin hoplitlerden oluşan bir birliği Pilos'taki Atinalıların üzerine gönderdi. Bölgeye gelen Sparta kuvvetleri Pilos limanında bulunan Atina kuvvetlerini denizden kuşatmaya karar verdi. Böylece Spartalılar gemilere binerek Pilos'un karşısında bulunan Sfakterya adasına çıkarma yaptılar. Amaçları Atinalıların deniz ile bağlantısını kesmekti. Fakat bu çok yanlış bir karar olacaktı. Denizde çıkan büyük bir fırtına adanın önünde demirlemiş Sparta gemilerini dağıttı. Fırtına yüzünden gemilerini kaybeden Sparta askerleri Sfakterya adasında mahsur kaldılar. Sparta gemilerinin dağıldığını gören Atina donanması fırsattan istifade ederek adanın etrafını sardı ve ada Atinalılar tarafından ablukaya alındı. Adada mahsur kalan Sparta hoplitlerinin çoğu Spartalı asilzadelerin çocukları ve akrabalarıydı. Bu seçkin Sparta askerlerinin düştüğü durum Sparta ileri gelenleri için büyük bir prestij kaybı demekti. Böylece Sparta askerlerini kurtarmak için Atinalılara barış teklifinde bulundu. Önerilen barış şartları ise oldukça makuldü. Savaş öncesi durum korunacak, Sparta ile Atina arasında dostluk anlaşması yapılacaktı. Ancak Atina meclisinde öne çıkan Kleon, Sparta'nın bu teklifine karşı ağır ve onur kırıcı şartlar sundu. Sonuç olarak anlaşma sağlanamadı.
Kleon, Atina'nın eline geçen bu kozu kullanması gerektiğini öne sürüyordu. Nihayetinde adaya giden Kleon, Demosthenes ile beraber adaya çıkarma yaparak adadaki Spartalıları esir aldı. Bu esirlerle birlikte Atina'ya dönen Kleon, şehirde büyük bir kahraman gibi karşılandı. Sparta 5 yıl boyunca Atina şehrine yaptığı istilalarla Atina halkını yıldırmayı amaçlamıştı. Fakat şimdi durum Atina'nın lehine dönmüştü. Atina esir edilen Spartalıları idam etmekle tehdit ediyor ve bu durum Spartalıların yeni bir saldırıya girişmesini engelliyordu. Sfekterya adasından alınan Sparta esirleri Sparta'nın Atina işgallerini bitirmiş, Atina'daki köylüler kırsal hayata geri dönmüştü. Bu durum Atina şehrindeki nüfusu hafifletti ve askeri gücünü yeniden toparlamasına fırsat verdi. Tekrar edecek bir saldırıya karşı ise Attika bölgesinin karayollarını güvenceye almak gerekiyordu. Bu amaçla Megara'ya bir kara saldırısı planlandı. Sparta, Atina'nın Megara şehrini tehdit etmesi üzerine Spartalı komutan Brasidas'ı bölgeye gönderdi. Brasidas hem diplomatik hem askeri becerisiyle tanınan bir Spartalıydı. O sırada bölgenin korunması için görevlendirilmişti. Brasidas, Megara önlerinde Atinalıları bozguna uğrattı. Sfakterya hezimeti Sparta'nın savaş alanındaki itibarını zedelemişti. Bu sebeple Sparta'nın daha büyük bir zaferle bozulan dengeyi sağlaması ve Atina'yı yeniden sıkıntıya düşürmesi gerekiyordu. Sparta zafere ulaşmak için Atina'yı bir tür teslim almaya zorlamak zorundaydı. Nihayetinde savaşın yönünü değiştirme kararı verildi. Brasidas komutasındaki ordu kuzeye ilerleyecek ve Atina'nın zengin kaynaklarına el koyacaktı. Seferin hedef yeri Amfipolis'ti. Atina Eion kentini aldıktan sonra bölgeyi güvence altına almak için bu şehri kurmuştu. Strimon Nehri kıyısındaki bu şehir altın madenleriyle, gemi yapımına elverişli ormanlarıyla stratejik bir merkezdi. Eğer ele geçirilirse Atina'nın ekonomik gücü büyük bir darbe alacaktı. Atinalılar Sparta ordusunun Beoşya'dan çıkıp kuzeye ilerlediğini görünce bunu fırsat bilerek Beoşya bölgesine bir sefer düzenlediler. Hipokrates önderliğinde Beoşya'ya ilerleyen ordu Delion dolaylarında mevzilendi. Ancak bölgedekiler Tebai şehri öncülüğünde hızla toparlanarak Atina kuvvetlerinin karşısına çıktılar. Tebaili komutan Pagondas bu Atina ordusunu büyük bir bozguna uğrattı. Böylece Atina'nın bu iki başarısız saldırı girişimi Atina'ya karada ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu. Bu sebeple Atinalılar ilerleyen dönemlerde kara harekatı yapma konusunda daha çekimser davranacaklardı. Brasidas'ın küçük bir kuvvetle kuzeye ilerlemesi ise Atinalıları korkutmuyordu. Zira Sparta ordusunun Trakya'daki Atina şehirlerine ulaşabilmesi için evvela Tesselya, ardından da Makedonya topraklarından geçmesi gerekiyordu. Brasidas yol boyunca geçtiği şehirlere barış çağrıları yaptı ve diplomatik yollar aradı. Böylece büyük bir engelle karşılaşmadan Makedonya kıyılarına kadar ilerlemişti. Burada Makedonya kralı Perdikas'tan yardım istedi. Makedon kral 2. Perdikas'ın Atina ile arasında anlaşmazlıklar vardı. Bu yüzden Spartalı Brasidas'a yardım etmeyi kabul etti. Emrine askeri destek vererek yol gösterdi ve Sparta ordusunun Trakya'ya güvenli biçimde ulaşmasını sağladı. Brasidas bölgeye geldiğinde Atina kontrolündeki şehirlere etkileyici konuşmalar yapıyor ve Sparta tarafına geçmelerini istiyordu. Nitekim bu konuşmalardan etkilenen ve Atina'ya karşı cesaret bulan şehirler bir bir Sparta tarafına geçmeye başladılar. Haberler Atina'ya ulaşana kadar Brasidas, Amfipolis önlerine kadar gelmişti. Esasen Amfipolisliler Atina idaresinden memnun değillerdi. Fakat Eion'daki Atina ordusuna karşı koyacak bir güçleri de yoktu. Bu sebeple şehir, gelen bu Sparta ordusunu memnuniyetle karşıladı ve şehrin kapılarını açarak onları içeri aldı. Böylece Atina'nın en önemli gelir kaynaklarından biri olan bu şehir, Peloponez Birliği'ne katılmış oldu. Bu arada bugün Peloponez Savaşı'nı bize aktaran tarihçi Thukydides o sırada Eion'da bulunuyordu. Atina'nın donanma komutanlığının başında bulunan Thukydides bölgedeki limanları korumakla görevliydi. Spartalıların şehri kuşattığını haber alınca hızlıca bölgeye ilerledi. Fakat şehre vardığında çoktan Spartalılar tarafından ele geçirilmiş olduğunu gördü. Esasen Amfipolisliler Atina'nın kendilerinden intikam almasından korktukları için Spartalılara karşı direndiklerini fakat şehri korumak üzere gelen ordunun geciktiğini Atina'ya bildirerek bütün suçu Thukydides'e atmışlardı. Bunun üzerine Atina bu yenilginin sorumlusu olarak Thukydides'i gördü ve onu görevden alarak sürgüne yolladı. Sürgünde kaldığı yıllarda Thukydides günümüze kadar ulaşan Peloponez Savaşları isimli kitabını yazmaya başladı.
Atina, Amfipolis şehrini Sparta'dan geri almak için M.Ö. 422'de bir sefer düzenledi. Seferin başına halkın yoğun ısrarı nedeniyle Kleon getirilmişti. Kleon, yaptığı ateşli konuşmalar sebebiyle halk nezdinde prestij sahibi olmasına rağmen askeri tecrübeden yoksun bir ticaret adamıydı. Sparta komutanı Brasidas ise Atina'nın şehri geri almak için saldıracağını bildiğinden kış mevsimi boyunca şehri tahkim etmiş ve savunmaya hazırlamıştı. Nihayet Eion limanına çıkarma yapan Kleon, Amfipolis'e doğru ilerlemeye başladı. Nihayet şehrin yakınlarına geldiğinde etrafı keşfetmeye koyuldu ve kuşatma için uygun bir yer aramaya başladı. Ancak bu sırada bir Sparta ordusunun onu izlediğinin farkında değildi. Brasidas ordusunun bir kısmını şehirde bırakmış, diğer kısmıyla da ormanlarda pusuya yatmıştı. Nihayet dağınık vaziyette keşif yapan Atina kuvvetleri beklemedikleri bir anda Brasidas'ın baskınına uğradılar. Brasidas kuvvetleriyle Atinalılar üzerine saldırırken aynı anda şehir kapıları açıldı ve şehirdeki birlikler Atina kuvvetleri üzerine saldırıya geçtiler. İki taraftan gelen bu ani saldırı karşısında paniğe kapılan Atina askerleri dağılmaya ve kaçışmaya başladılar. Bu esnada askerlerle birlikte kaçışmakta olan Kleon, Spartalı bir asker tarafından mızrakla öldürüldü. Fakat bu saldırı esnasında Spartalı Brasidas da ağır bir yara almıştı. Aldığı bu yara yüzünden kısa sürede hayatını kaybetti. Böylece bu savaşta iki tarafta önemli isimlerini kaybetmişti. Fakat Sparta kazandığı bu zaferle büyük bir prestij kazanmış ve Amfipolis'i de korumuştu. Bu zaferin ardından Sparta iyi koşullarla barış yapmak istedi. Sparta'daki soylular Atina'nın elindeki esirleri geri almak istiyordu. Ancak bu barış isteğinin asıl nedeni Peloponnes'de bulunan ve Sparta'nın rakibi olan Argos kentiydi. Zira Argos ile Sparta arasında eskiden imzalanmış olan 30 yıllık barış bitmek üzereydi. Bu nedenle Sparta iki cephede birden savaşmak istemiyordu. Nihayetinde Spartalılar Atina ile barış görüşmelerine başladılar. Atina'da ise Kleon'un ölümünden sonra barış yanlısı taraf öne çıkmış ve savaşı bitirmek istemişti. Nihayetinde Atinalı siyasetçi Nikias önderliğinde yapılan görüşmeler sonucu Sparta ve Atina arasında Nikias Barışı denilen 50 yıllık bir barış imzalandı. Anlaşmaya göre karşılıklı ele geçirilen topraklar ve esirler takas edilecekti. Atina Pilos'tan çekilecek, Sparta ise Amfipolis'i Atina'ya iade edecekti. Ancak Sparta bu barışı Peloponnes müttefiklerine danışmadan imzalamıştı. Amfipolis'in Atina'ya iade edileceğini öğrenen Korint, bölgede hak iddia ettiğinden ötürü Sparta'ya tepki göstermişti. Ayrıca diğer Peloponnes müttefikleri de kendilerine sormadan barış yapıldığını öğrenince Sparta'ya karşı tavır almışlardı. Sparta Amfipolis'e Atina'ya teslim olmasını söylediyse de Amfipolis şehri buna karşı çıktı. Sparta'nın bölgede Amfipolis'i buna zorlayacak bir askeri gücü de yoktu. Halbuki Atina anlaşmaya uyarak Spartalı esirleri serbest bırakmıştı. Fakat Amfipolis'in iade edilmemesi Atina açısından Sparta'nın anlaşmaya uymadığını gösteriyordu. Öte yandan Sparta, Peloponnes müttefiklerinden de büyük bir tepki görmüştü. Nitekim bu durum Peloponnes birliğindeki Sparta hakimiyetini zedeledi. Öyle ki birlikten kopmalar başlamıştı. Peloponnes birliğinden ayrılan bazı devletler Sparta'ya karşı kurulan Argos ittifakına katılmaya başlamıştı. Sparta, Nikias barışıyla zor bir duruma düşerken Atina tarafında ise mecliste yeni isimler sahneye çıkıyordu. Perikles'in yeğeni olan Alkibiades, genç, yakışıklı, zeki ve hırslı biriydi. Perikles'in evinde büyümüştü ve çok iyi bir eğitim almıştı. Aynı zamanda Sokrates'in öğrencilerinden biriydi. Alkibiades, Atina'da radikalleri yanına alarak Nikias'ın barış politikalarına karşı çıkıyordu. Ona göre Spartalılar verdikleri sözü tutmamıştı ve barış geçersiz kabul edilmeliydi. Aynı zamanda Atina, Argos ve Sparta arasındaki gerilimi desteklemeliydi. Nikias Barışı'nın 1. yılında alınan meclis kararı ile Atina, Argos'un Sparta'ya karşı kurduğu ittifaka katıldı ve Mora Yarımadası'na asker çıkarıp Argos ordusuna desteğe gitti. Argos ittifakı Sparta'ya saldırmak üzere Mantinea düzlüğünde ordu topluyordu. Sparta ise bu tehdide karşı hazırlıklar yaparak Kral Agis komutasında Argos üzerine ilerledi.
İki ordu M.Ö. 418'de Mantinea Ovası'nda karşı karşıya geldi. Hayli çetin geçen muharebenin sonucunda Sparta, Argos ve müttefiklerini ağır bir yenilgiye uğrattı. Sparta elde ettiği bu zaferle Argos ittifakını dağıtırken Peloponez Birliği üzerindeki hakimiyetini yeniden kazandı. Ayrıca Atina bu savaşta Argos tarafında yer almasıyla Nikias barışını fiilen sona erdirmişti. Atina bu barışın sona ermesiyle Sparta'dan alamadığı Amfipolis kentini geri almak için Nikias önderliğinde bir kuvvetle burayı kuşattıysa da ele geçiremedi. Atina'da bir takım tartışmalar yaşanıyordu. Alkibiades önderliğinde yaşanan bu tartışmalara göre Atina hala büyük bir askeri güce sahipti. Fakat Peloponez'de konumunu tekrar sağlamlaştıran Spartalıları karada yenmek pek mümkün görünmüyordu. Yıllar süren savaşlar ve yapılan barışlar Atina'ya herhangi bir başarı sağlamamıştı. Atina'nın artık farklı bir yol izlemesi gerekiyordu. Bu nedenle Atina gözünü batıya dikmeliydi. Özellikle batıya uzanan deniz yollarına hakim olmak Atina'nın gücünü önemli derecede artırabilirdi. Batının kilit noktası ise Sicilya adasıydı. Fakat Sicilya şehirleri, özellikle de en güçlüleri olan Sirakuza, Atina'ya öylece boyun eğecek değildi. Bu sebeple adayı ele geçirmek için büyük bir sefer hazırlamak gerekiyordu. Eğer bu sefer başarıya ulaşırsa Atina sadece Yunanistan'a değil Kartaca'ya kadar uzanarak bütün Akdeniz'e hakim olabilirdi. Diğer taraftan ihtiyatlı siyasetçi Nikias bu fikre karşı çıkıyordu. Ona göre Sicilya seferinin başarıya ulaşması çok zordu. Atina, Sparta ile yapılan savaşlarda maddi olarak oldukça yıpranmıştı. Sicilya'nın büyüklüğü, nüfusu ve askeri gücü hakkında ise yeterli bilgiye sahip değillerdi. Bu yüzden Atinalılar karşılarına çıkacak zorlukların boyutunu kestiremiyor, durumun riskli olabileceğini öne sürüyorlardı. Nihayetinde Atina'daki Halk Meclisi etkileyici bir biçimde Sicilya seferini savunan Alkibiades'i dinlemeyi tercih etti ve M.Ö. 415'te Sicilya seferine karar verildi. Bu büyük sefer için komutan olarak görevlendirilen 3 isim vardı. Bunlar seferin kurucusu Alkibiades, barış yanlısı ihtiyatlı ve olgun siyasetçi Nikias ve ikisinin arasında dengeyi sağlaması için seçilen Lamahos idi. 134 gemi ve 6.000 askerden oluşan büyük bir ordu hazırlanıp Atina'dan coşkulu törenler eşliğinde Sicilya'ya doğru yola çıktı. Seferin resmi gerekçesi Selinus'un saldırısına uğrayan Segesta'ya ve Siraküza'nın baskısı altındaki Leontino'ya yardım etmekti. Sicilya'ya varan ordu ilk olarak buradaki şehirlere haber göndermiş ve kendilerine katılmalarını istemişti. Ancak Atinalılar bu şehirlerden bekledikleri ilgiyi görmediler. Böylesine büyük bir kuvvetin yalnızca yardım için gelmediği açıktı. Yine de Siraküza'nın kuzeyindeki Katana ismindeki bir kent, Atina ordusuna askeri üs olarak hizmet etmeyi kabul etti. Böylece Katana kentinde üs kuran Atinalılar Siraküza'ya karşı harekete geçmek için planlar kuruyorlardı. Ancak bu sırada beklenmedik bir gelişme oldu. Atina'dan gelen bir haberci gemisi komutan Alkibiades'in acil olarak Atina'ya çağrıldığını haber verdi. Sicilya seferinin başlamasından kısa süre önce Atina şehrinde bir karışıklık yaşanmıştı. Atina'da evlerin kapılarında ve meydanlarında bulunan ve yolcuları koruduğuna inanan Hermes heykelleri bir gece gizemli kişilerce tahrip edilmişti. Bunun üzerine tartışmalar büyümüş ve suçlamalar seferin en önemli komutanlarından Alkibiades'e kadar uzanmıştı. Alkibiades'in düşmanları, dindar bir adam olmayan Alkibiades'in bu kutsal heykellere saygısızlık etmiş olabileceğini, hatta belki de seferi sabote etmeye çalıştığını iddia etmişlerdi. Fakat başlangıçta Atina yönetimi onu hemen yargılamaktansa sefere katılmasına izin verip dava işini sonraya bırakmayı tercih etmişti. Ancak donanma sefere çıktıktan sonra onun hakkındaki suçlamalar çoğalmış ve nihayet Alkibiades yargılanması için geri çağrılmıştı. Bu çağrı üzerine Alkibiades ordu komutanlığını Nikias'a bırakarak haberci gemisiyle birlikte dönüş yoluna koyuldu. Yolculuk başladığında Alkibiades'in aklında Atina'ya dönmek gibi bir niyet yoktu. Zira Atina'ya döndüğü takdirde idam edileceğini biliyordu. Bu sebeple fırsat bulduğu anda gizlice kaçarak Atina'nın düşmanı olan Sparta'ya sığındı. Böylece Sicilya seferinin esas mimarı olan Atinalı lider artık Sparta'nın safındaydı.
Alkibiades buradayken Atina'nın tüm planlarını Spartalılara anlattı ve Atina'yı vurabilecekleri zayıf noktaları gösterdi. Spartalıları ikna eden Alkibiades, Atina aleyhinde 2 kritik tavsiye vermişti. Birincisi, Atina'ya karşı Yunan anakarasında ikinci bir cephe açılmalıydı. Bunun için Atina'nın kuzeyindeki Dekeleia adlı nokta işgal edilmeli ve burada bir Sparta üssü kurularak Atina sürekli baskı altında tutulmalıydı. İkinci tavsiye ise Atina'ya karşı Sicilya adasının en büyük gücü olan Sirakuza ile ittifak kurmak ve onlara hemen yardım göndermekti. Birçok tarihçiye göre Alkibiades'in bu ihaneti yapmaktaki amacı önce Atina'yı yıkıma sürüklemek, sonra ise kurtarıcı olarak geri dönmekti. Öte yandan Alkibiades'in dönüşünden sonra Sicilya'da Atina ordusunun komutasını devralmış olan Nikias, bu sefere en başından beri karşı çıkan kişi olması yanında böyle büyük bir seferi idare edebilecek askeri tecrübeye de sahip değildi. Yine de M.Ö. 414 baharında hazırlıklarını tamamlayan Atinalılar ilginç bir plan tasarladılar. Sirakuza'ya bir ajan göndererek Atina ordusunun yola çıktığını bildirdiler ve Sirakuza'nın Atina ordusunu hazırlıksız yakalamak amacıyla ilk saldırıyı yapmasını sağladılar. Bu fikirle harekete geçen Sirakuza kuvvetleri şehirden çıkarak Katana'ya doğru ilerlediler. Bunun üzerine gemilere binmiş olan Atinalılar hızla harekete geçerek Sirakuza limanına çıkarma yaptılar. Ordu kentin güneyine inerken donanma ise limandaki gemilere saldırdı. Bunun bir tuzak olduğunu geç fark eden Sirakuza kuvvetleri geri döndüklerinde karşılarında düzenli bir saf tutmuş Atina ordusunu buldular. İlk saldırı Atina'dan geldi. Çarpışmanın ilk anlarında Sirakuza ordusu Atina ordusuna karşı direnmeyi başardıysa da Atinalılar kısa sürede Sirakuza'nın sol kanadını bozguna uğrattılar. Sol kanadın çökmesi üzerine diğer birlikler de dağılarak şehre doğru çekilmeye başladılar. Sirakuzalıların şehre girmesinden sonra Atinalılar şehri kuşatmaya başladı. Öte yandan Atina gemileri limanı da kapatarak şehri çevreledi. Atinalılar dönemin geleneksel kuşatma taktiği olan surları inşa etmeye başladı. Kuşatma için güneyden kuzeye uzanan bir duvar inşa ediyorlardı. Bu kuşatma sistemi şehrin surlarının etrafına çekilen kuşatma duvarı ile şehirden giriş çıkışları tamamen kapatmak üzerine kuruluydu. Sirakuzalılar bu duvar inşasını engellemek için saldırılar yapmaya ve kendi karşı duvarlarını inşa etmeye çalıştılarsa da Atina saldırıları sebebiyle başarılı olamıyorlardı. Nihayetinde Sirakuza Sparta'dan yardım istemiş ve Sparta'da Alkibiades'in tavsiyesine kulak vererek yetenekli bir komutan olan Glippos'u destek için Sicilya'ya göndermişti. 3000 asker ve bir düzine gemi ile Sirakuza'ya ulaşan Glippos, savunma konusunda oldukça başarılı bir komutandı. Glippos ilk olarak Atinalıların kuşatma duvarına karşı yeni duvarlar inşa etmeye koyuldu. Bu sayede şehrin etrafının tamamen sarılması engellenecek ve şehir için bir güvenlik koridoru oluşacaktı. Atinalılar Sirakuza'nın yaptığı bu savunma surlarını engellemeye çalıştıysa da Glippos, süvari ve cirit atıcıları kullanarak bu saldırıları püskürtmeyi başardı. Bu çatışmalardan birinde Atinalı komutan Lamahos ağır yara alarak hayatını kaybetti. Deneyimli Sparta askerleri hızla karşı duvarların inşasını tamamlarken Atinalıların kuşatma hattı ise işlevsiz hale geldi. Artık Sirakuza Atinalılar tarafından çevrelenemeyecekti. Ayrıca Atina komutasında Nikias tek başına kalmıştı. Kısa süre sonra Sparta'nın emriyle yola çıkmış olan Korint donanması Sicilya'ya ulaştı. Gelen bu yardımla birlikte gücünü artıran Glippos, Plemirion'u ele geçirdi. Bu hamle Atina donanmasının gerilemesine ve deniz kuşatmasının kırılmasına yol açtı. Artık Sicilya'daki savaş açıkça Atina aleyhine dönmüştü. Bu arada Atina, Demosthenes komutasında yeni bir filo ve 5000 hopliti Sicilya'daki Nikias'a destek için göndermişti. Fakat bu sırada Atina'da da durum endişe vericiydi. Sparta kralı Agis, Dekeleia bölgesini işgal ederek Atina'nın dibinde kalıcı bir garnizon kurmuştu. Böylece Alkibiades'in önerisini dinleyen Sparta, bu hamlesiyle Atina'yı köşeye sıkıştırmış oluyordu. Atinalılar tekrar surların ardına sıkışmıştı.
Sicilya'daki Atina kuvvetleri yorgun ve moralsizdi. Kuşatma uzadıkça Atina ordusunda hastalıklar baş gösterdi. Bataklık arazide kurulu kampta özellikle sıtma yayılıyordu. Nikias'ın kendisi de ciddi şekilde hastalanmıştı. Nihayet Atina'dan gönderilen Demosthenes komutasındaki takviye filo Sicilya'ya ulaştığında Siraküza limanında tekrar güç dengesi sağlanmış oldu. Demosthenes kampa geldiğinde seferin gereksiz uzadığını ve kesin bir saldırı ile sonuç alınması gerektiğini savundu. Kendisi gizli baskınlar konusunda deneyimli bir komutandı. Bu sebeple bir baskın planı tasarladı. Bu plana göre bir grup asker ile gece gizlice Siraküza duvarları aşılacak ve şehir ele geçirilecekti. Gece olduğunda Demosthenes harekete geçti. İlk başta plan iyi gidiyordu. Atinalılar surlara çıktılar ve karşılarına çıkan devriyeleri etkisiz kıldılar. Ancak karanlıkta Atina askerleri arasında bir kargaşa çıktı. Bazı Atinalı askerler müttefiklerinden gelen diğer askerleri düşman sandı ve birbirleriyle savaşa tutuştu. Çıkan sesler üzerine Siraküzalılar hızla toparlanarak Atinalılar üzerine saldırdı. Gece baskını Demosthenes için tam bir bozguna dönüştü. Atinalılar çok sayıda ölü ve yaralı vererek geri çekilmek zorunda kaldılar. Durumun vahametini gören Demosthenes seferi sonlandırmayı önerdi. Nikias ilk başta çekimser davrandıysa da Peloponez Birliği'nden yeni takviyelerin geleceğini haber alınca bunu kabul etti. Böylece Atinalılar adayı tahliye etmek için hazırlıklara başladılar. Ancak Nikias'ı kararından döndürebilecek yeni bir gelişme oldu. O gece bir ay tutulması yaşandı. Nikias son derece batıl inançlı biriydi. Bu sebeple bu hadiseyi uğursuz saymış ve adadan çekilme hususunda kahinlere danışmıştı. Kahinlerin tavsiyesi üzerine bir ay döngüsü, yani 27 gün boyunca beklemeye karar verdi. Atinalılar ay döngüsünü bekleyerek oyalanırken düşmanları bu fırsatı kaçırmadılar. Spartalı komutan Glippos limanın ağzını kapatmak üzere gemiler ve sallarla bir hat kurdu. Karada ise Atinalıların kaçış yollarına asker konuşlandırılmıştı. Böylece artık Atina ordusu karadan ve denizden kuşatılmış bir durumdaydı. Nihayet ay döngüsünün sonuna gelindiğinde Atinalılar için tek bir seçenek kalmıştı. O da limanı zorlayıp kuşatmayı yarmak ve gemilerle uzaklaşmaktı. Demosthenes ve Nikias tüm gemileri silahlandırıp son bir deniz muharebesine hazırlandılar. Yaklaşık 110 Atina gemisi limanın çıkışını tutan 80 gemiye karşı taarruza geçti. Atinalılar bu savaşta ciddi dezavantajlara sahipti. Zincirler ve gemilerle kapatılan limanın dar çıkışı manevra için çok az alan bırakıyordu. Ağır triremler bu dar sularda hız kazanamıyor ve kendi gemilerine çarpıyorlardı. Ayrıca karadan atılan ok ve taş yağmuru Atina filosunun hareketini daha da zorlaştırıyordu. Savaş, gemilerin birbirine kenetlendiği, kürekçilerin ve askerlerin gemi üzerinde boğuştuğu bir kargaşaya dönüşmüştü. 2 gün süren bu çarpışmalarda iki tarafta ağır kayıplar vermiş fakat nihayetinde Atina gemileri tamamen imha edilmişti. Atinalılar için artık denizden kaçış ümidi kalmamıştı. Bu durum Atina ordusunun Sicilya adasında sıkıştığı anlamına geliyordu. Nikias ve Demosthenes hayatta kalan askerlerini toplayarak çaresiz bir şekilde adanın içlerine doğru ilerlemeye başladı. M.Ö. 413 yılının sonbaharında Atina ordusu Sicilya içlerinde perişan bir halde yürüyor, kimse nereye gittiğini bilmiyordu. Sparta ve Siraküza kuvvetleri kaçan düşmanı süvariler ile takip ediyordu. Nikias ve Demosthenes orduyu ikiye bölerek farklı yollardan kaçmaya başladılar. Aralıksız yürüyen Atinalılarda müthiş bir susuzluk baş göstermişti. Bu kaçış sırasında Demosthenes'in kolu geride kalmış, su içmek için durduğu Erineos Nehri civarında etrafı sarılmıştı. Çaresiz kalan Demosthenes teslim oldu. Nikias'ın grubu ise nispeten önde ilerliyordu. Ancak onlar da Asinaros Nehri kıyısında tuzağa düştüler. Susuzluktan kavrulan Atinalılar karşı kıyıya geçip su içmeye çalışırken düzenleri tamamen bozulmuştu. Siraküza kuvvetleri bu fırsatı değerlendirip saldırıya geçtiler. Bir müddet direnen Nikias sağ kalan adamlarını kurtarmak amacıyla teslim olmaya karar verdi. Sicilya seferi böylece Atina'nın mutlak bir yenilgisiyle sonuçlandı. Tarihçi Thukydides, bu Atina tarihinin gördüğü en büyük yenilgiydi diye yazar.
Bu sefer neticesinde on binlerce Atinalı asker öldürülmüş, çoğu da esir düşmüştü. Esir düşenler Siraküza yakınlarındaki taş ocaklarına gönderildi. 10 hafta boyunca kavurucu güneş altında açlık ve susuzlukla çalıştırılan Atinalı esirler sonunda burada ölüme terk edildiler. Sicilya seferinden Atina'ya dönebilen hiç kimse olmadı. Sicilya seferi Atina tarihinin en büyük felaketiyle bitti. Atina bu sefer uğruna donanmasının büyük bir kısmını kaybetmiş ve Delos Birliği'nin servetini ise neredeyse tümüyle harcamıştı. Bu kayıpları telafi etmek kolay olmayacaktı. Sicilya'da başarılı olmasına rağmen Sparta, Atina'nın uğradığı bu felaketten yararlanıp Atina'ya son darbeyi indirebilecek bir durumda değildi. Zira Sparta'nın Atina gemileriyle baş edebilecek bir donanması yoktu ve bu donanmayı kurmak için çok paraya ihtiyaç vardı. Hal böyleyken Atinalı Alkibiades, Sparta'ya cazip bir teklif sundu. Ona göre Sparta'nın kuvvetli bir donanma kurması için gerekli olan para ancak Perslerden gelebilirdi. Atina'nın Sicilya yenilgisinden bir yıl sonra Pers kralı 2. Darius harekete geçti. Persler artık Atina ile yapılan Kalyas anlaşmasını ciddiye almıyorlardı. Kral, Anadolu satrapları olan Tisafernes ve Farnabazos'a emir göndererek Batı Anadolu'daki devletlerden vergi almasını söyledi. Bu durumda Persler Atina'yı karşısına almış oluyordu. Alkibiades'in düşüncesine göre Atina'yı karşısına alan Persler ile bir anlaşma yapılabilirdi. Böylece Spartalılar Alkibiades'in bu tavsiyesini dinlediler ve Tisafernes'le temasa geçtiler. Kendilerine yardım edildiği takdirde Anadolu'nun batısının Pers egemenliğine girmesine razı olacaklarını bildirdiler. Bu teklif üzerine Kral Darius, Spartalılara donanma masrafları için ödeme yapmayı kabul etti. Böylece Perslerden maddi destek alan Sparta, donanmasını güçlendirmeye başladı. İlk olarak 40 gemilik bir filo hazırlandı. Sparta bu filoyu Alkibiades'in emrine vererek onu İonya bölgesine gönderdi. İonya'ya ulaşan Alkibiades, burada Delos Birliği'nin önemli üyelerini Sparta safına çekmeyi başardı. Atina'nın bu şehirler üzerindeki kötü idaresi, Perslerin İonya'ya girmesi, Sparta'nın ise bu işgali resmen tanıması, Atina Deniz Birliği'nin ortadan kalkmasına yol açtı. Yalnızca Sisam Adası, Atina'nın sadık müttefiki olarak kalmaya devam etti. Artık Atinalılar, Persler, Spartalılar ve eski müttefikleri gibi 3 ayrı düşmana karşı savaşmak zorunda kalacaktı. İonya'da yaşanan kayıplar Atina'da siyasi çalkantılara yol açtı. M.Ö. 411 yılına gelindiğinde Atina demokrasisi büyük bir kriz içindeydi. Zengin ve soylu kesim içinde oligarşik yönetim isteği filizlenmişti. Bu dönemde Spartalılar ile arası açılan Alkibiades, Atina'daki oligarşi isteyen soylular ile görüşmeler yapıyor ve Pers kralını Atina tarafına çekebileceğini söylüyordu. Ancak bunun için Atina'nın demokratik yönetimden vazgeçmesi şarttı. Bu vaatler üzerine bazı ileri gelen Atina'da bir darbe yaptılar. Demokrasinin düşmesiyle birlikte 400'ler Meclisi adındaki 400 kişilik bir oligarşik konsey Atina'da iktidarı ele geçirdi. Bu haberi alan Sisam Adası'ndaki Atina filosu oligarşiyi reddettiğini ve demokrasiye sadık kaldığını ilan etti. Daha sonra ise Alkibiades'e giderek demokrasinin başına geçmesini istediler. Teklifi kabul eden Alkibiades bu kez demokratların koruyucusu olarak ortaya çıktı ve Sisam adasındaki filonun başına geçti. Ardından Atina'ya haber göndererek 400'ler Meclisi'nin çekilmesini istedi. Bu sefer Atina halkı oligarşiye karşı bir darbe yaptı ve 400'ler Meclisi'ni dağıttı. Yerine daha ılımlı olan 5000'lerin yönetimi kuruldu. Atina'nın böyle iç karışıklıklarla uğraştığı sırada Sparta ise donanmasını güçlendirmiş ve harekete geçmişti. İlk olarak Evvia adasını Atina'ya karşı kışkırtarak isyana teşvik etmiş ve 42 gemilik bir filo ile bu isyanı desteklemişti. Ayrıca Mindaros komutasındaki ana filoyu günümüz Çanakkale Boğazı'na çekerek Karadeniz ticaret yolunu hakimiyeti altına aldı. Bu hamle ile Sparta, Atina'yı açlığa mahkum etmeyi hedeflemişti. Zira Atina karadan gelen Sparta tehdidi yüzünden surlara sıkışmış bulunuyor ve Attika topraklarını kullanamıyordu. Bu sebeple Atina şehri erzak ve tarım ürünlerinin büyük çoğunluğunu Evvia adasından
tarafından temin ediyordu. Evvia'nın kaybedilmesi demek Atina için büyük bir ikmal sorunu demekti. Tehlikeyi fark eden Atina, Evvia adasındaki isyanı bastırmaya çalıştıysa da Sparta gemileri karşısında ağır bir yenilgi aldı. Bu bozgun adanın kaybedildiği anlamına geliyordu. Bu nedenle bir diğer erzak yolu olan Karadeniz ticareti Atina için tek çareydi. İşte bu sebeple Atina donanmasını boğazı tutan Sparta üzerine sevk etti. Boğaz'da yapılan ilk deniz muharebesinde kazanan taraf Atina olmuştu. Ardından tekrar toparlanan Sparta donanması saldırıya geçmiş ve Atina karşısında ciddi bir direnç göstermişti. Savaşın en kritik anında Atina safına beklenmedik bir destek kuvvet geldi. Sisam adasındaki demokratlar Alkibiades komutasında 18 trirem ile savaşa dahil olmuştu. Atina'ya gelen bu destek savaşın gidişatını değiştirdi ve Sparta donanması bozguna uğradı. Böylece boğazlardaki Sparta tehdidi şimdilik ortadan kalkmış oldu. Ancak Spartalı Mindaros pes etmeyecekti. Atinalılara karşı Perslerin desteğini isteyen Mindaros, Pers satrabı Farnabazos'tan yardım gördü. Kizikos şehrinde bulunan Pers satrabı, Spartalıları karayoluyla Marmara'ya geçirerek burada bir üs kurmalarını sağladı ve onları Pers gemileriyle destekledi. Bu haber üzerine Atina donanması tüm gücüyle Kizikos'a ilerledi. İki donanma Kizikos'ta karşı karşıya geldi. Gerçekleşen bu çetin muharebede Atina donanması Pers filosunu neredeyse tümüyle imha etti. Spartalı Mindaros bu savaşta Atinalılar tarafından öldürüldü. Boğaz'da alınan bu yenilgilerin ardından Sparta, Atina'ya barış teklifinde bulunmak zorunda kaldı. Sparta'nın önerisine göre topraklar mevcut durumda kalacak, iki tarafta garnizonlarını geri çekecek ve esir takası yapılacaktı. Fakat Atina kazandığı deniz muharebelerinden cesaret bularak Sparta'nın elinde tuttuğu toprakları geri istemişti. Böylece anlaşma sağlanamadı. İlerleyen yıllar Atina için kısmen başarılı geçti. Boğazlar üzerindeki hakimiyeti eline alan Atina, Alkibiades sayesinde İonya'daki bazı şehirleri geri almıştı. Ayrıca bu süreçte yurttaşlarından olağanüstü vergiler almış ve bu gelirlerle 200 triremlik bir donanma meydana getirmişti. Nihayet M.Ö. 407 yılında sürgün Alkibiades Atina tarafından affedildi ve Atina kahramanı olarak şehrine döndü. Kendisine yurttaşlık hakları iade edildi, ayrıca kara ve deniz kuvvetlerinin başına geçirildi. Atina halkında Alkibiades'ten beklentiler yüksekti ve Atina'nın savaşı kazanabileceğine dair umutları yeniden canlanmıştı. Fakat bu sevinç pek uzun sürmeyecekti. Atina gücünü tekrar toplamaya çalışırken aynı yıllarda Sparta'da gücünü toparlamakla meşguldü. Pers kralı 2. Darius Sparta ile görüşmeler yapıyor, savaşın ancak Atina'nın tamamen yıkılmasıyla biteceğini söylüyordu. Bu sebeple Persler Sparta'yı desteklemeye devam ettiler. 2. Darius'un küçük oğlu Kiros, Batı Anadolu'ya satrap ve komutan olarak atandı. Artık Sparta'ya yardım etmek için orduya bizzat Pers prensi komutanlık edecekti. Spartalılar bir taraftan Perslerin maddi desteğiyle donanmasını güçlendirirken diğer taraftan komutanlığa ise yeni isimler yetiştiriyorlardı. Kizikos deniz muharebesinde ölen Sparta komutanı Mindaros'un yerine genç ve hırslı bir komutan olan Lisandros getirildi. Lisandros sadece savaş meydanında değil, siyaset sahnesinde de üstünlük kurma niyetindeydi. Göreve gelir gelmez Anadolu'ya geçerek Pers prensi Kiros ile güçlü bir ittifak kurdu. Böylece iki ülke gemilerini Efes limanında birleştirmişti. Atinalılar, Pers ve Sparta donanmalarının birleştiğini haber alınca derhal harekete geçtiler. Sürgünden kahraman olarak dönmüş olan Alkibiades, 100 gemilik bir filo ile Anadolu kıyılarına hareket etti. Bölgeye gelen Alkibiades, Efes limanında bulunan Sparta Pers donanmasını kıstırmak için gemilerini körfezin girişine konuşlandırdı. Böylece limanın giriş çıkışları Atina kontrolüne geçti. Alkibiades bu vaziyette aylarca bekledi. Fakat Lisandros hiçbir saldırıda bulunmuyor ve beklemeye devam ediyordu. Bekleyiş uzadıkça Atina filosu erzak sıkıntısı yaşamaya başladı. Bu nedenle Alkibiades filoyu ikiye bölmeye karar verdi.
Filo'nun bir kısmı Körfez'de beklemeye devam edecek, kendisi de erzak tedariki ve keşif için ayrılacaktı. Körfez'de kalan Filo'nun başına güvendiği bir komutan olan Antiochos'u yerleştirdi. Antiochos burada beklemeye devam edecek ve Sparta ile bir savaşa girmeyecekti. Fakat Alkibiyades'in Körfez'den ayrılmasından bir süre sonra Antiochos, Filo'yu limana doğru ilerletme kararı aldı. Amacı Sparta Pers filosunu kışkırtarak yıldırmak ve hızlı bir sonuç almaktı. Ancak bu hamle ile büyük bir hata yapmıştı. Spartalı komutan Lisandros, Atina donanmasının limana ilerlediğini görünce tüm gücüyle Atina filosuna saldırdı. Atina gemileri gelen bu toplu saldırı karşısında geri çekilmekte zorlandı ve birçok Atina gemisi Spartalılar tarafından batırıldı. Komutan Antiochos bu çatışmalarda öldürülmüştü. Yaşanan bu bozgun neticesinde Alkibiyades Atina'ya dönmek zorunda kaldı. Atina için kritik bir dönemde alınan bu yenilgi Alkibiyades'e karşı şehirde büyük bir tepkiye neden olmuştu. Halk ve meclis komutan gemilerinin başında olmalıydı diyor ve Alkibiyades'i suçluyordu. Böylece Alkibiyades Atina'daki itibarını tekrar kaybetti. Hıyanetle suçlanarak ikinci kez sürgüne gönderildi. Alkibiyades bu ikinci sürgün sırasında çareyi Pers İmparatorluğu'na sığınmakta buldu. Bir müddet Anadolu'da yaşayan Alkibiyades bu süre zarfında Pers kralı 2. Darius'a mektuplar yolluyor, Perslerin Sparta yerine Atina'yı desteklemesi gerektiğini, bunun Pers çıkarlarına daha uygun olduğunu savunuyordu. Ona göre Sparta'nın Yunanistan'daki tek güç olması Persler için daha büyük bir tehlikeydi. Fakat artık Alkibiyades'in Persler nezdinde de hiçbir itibarı kalmamıştı. Sonunda sürgündeki 3. yılında Spartalıların ricası üzerine Persler tarafından suikaste uğrayıp öldürüldü. Pers-Sparta ittifak donanması, Efes'te kazandığı zaferin hemen ardından harekete geçmişti. Atina'nın Marmara ve Karadeniz ile bağlantısını kesmek için Midilli adası ablukaya alındı. Atina, Çanakkale Boğazı'nı bu adayı kullanarak elinde tutuyor ve ada bizzat Atina birlikleri tarafından korunuyordu. Bir süre sonra adayı savunanlar zor bir duruma düştüler ve Atina'dan yardım istediler. Haber Atina'ya ulaştığında şehir büyük bir paniğe kapıldı. Bir an önce asker toplamak için seferberlik ilan edildi. Atina'da eli silah tutan bütün erkekler gönüllü olarak donanmaya katılıyorlardı. Atina şehrinde bulunan Akropol'deki kutsal hazineler daha önce donanma masrafları için kullanıldığından şehirdeki diğer tüm kutsal hazineler toplanıp donanma için harcandı. Bu suretle 150 triremlik bir filo hazırlandı ve Midilli adasındaki ablukayı kırmak için harekete geçti. Bu süreçte Sparta donanmasında bir komuta değişikliği yaşanmıştı. Lisandros görevden alınmış, yerine Kallikratitas geçirilmişti. Bunun sebebi Sparta geleneklerinde hiçbir komutanın bir yıldan fazla görev yapamamasıydı. Bu devletin en katı geleneklerinden biriydi. Çünkü Spartalılar tek bir kişinin fazla güç kazanmasını ve halk üzerinde nüfuz kurmasını istemiyorlardı. Lisandros'un halk içindeki itibarı ve Pers prensi Kiros'la kurduğu yakın ilişki Sparta'nın Yaşlılar Meclisi tarafından tehlikeli görülüyordu. Bu sebeple onun kazandığı başarılar geleneğin önüne geçemedi. Midilli'ye yardıma gelen Atina filosu ile Pers-Sparta filosu Arginusay adaları kıyısında karşı karşıya geldi. Atina filosu bu deniz savaşında müttefik filosunu ezici bir üstünlükle mağlup etti. Sparta gemilerinden pek çoğu kaçmış ve Midilli ablukası kırılmıştı. Ancak savaşın hemen ardından denizde büyük bir fırtına çıktı. Bu şiddetli fırtına sebebiyle Atinalılar yaralanan askerlerini ve hasar alan gemilerini kurtaramadılar ve komutanlar riske girmeyerek sağlam gemilerle uzaklaştılar. Ertesi gün bölgeye geldiklerinde çok sayıda askerin fırtınada boğulduğunu ve tüm gemilerin tamamen tahrip olduğunu gördüler. Böylece kazanılmış olan bu zafer yerini ağır kayıpların yaşandığı bir başarısızlığa bırakmıştı. Haber Atina'ya ulaştığında halk kayıpların çokluğu sebebiyle büyük bir öfke duymaya başladı. Nitekim fırtınada hayatını kaybeden askerlerin çoğu halktan insanlardı. Yakınlarını kaybedenler şehirde ayaklanarak adalet istediler.
Savaşta bulunan donanma komutanları bu kayıpların sorumlusu olarak görüldü. Nihayetinde savaşta bulunan tüm komutanların idam edilmesine karar verildi. Düşmana karşı kazandıkları zafere rağmen komutanların bu şekilde idam edilmesi, ilerleyen zamanlarda Atina'da komutanlığa olan talebi azaltacaktı. M.Ö. 405 yılında Spartalı Kallikratidas'ın ölümü, Lisandros'un bir yıl sonra tekrardan komutanlığa getirilmesiyle sonuçlandı. Lisandros önderliğindeki Sparta donanması tekrar Efes'e ilerledi. Burada yine Pers desteğini alarak Atina hakimiyetindeki adalara saldırmaya başladılar. Karşılarında ciddi bir Atina kuvveti görmediklerinden dolayı kolaylıkla Çanakkale Boğazı'nı kontrol altına almayı başardılar ve Atina'nın tahıl yolunu kestiler. Böylece Atina'nın bir önceki kazandığı zafer ve yaşadığı kayıplar anlamsız hale gelmiş oldu. Atina açlıktan ölmeden önce tahıl yolunu geri kazanmak için tekrardan bir ordu hazırlamalıydı. Zira Sparta'nın Dekeleya'da üs kurması onları yıllardır Atina surlarının içine hapsetmişti ve topraklarında tarım yapmalarını engelliyordu. Ayrıca şehirde tahıl stoğu çok azdı ve insanlar yıllardır süren savaştan dolayı yıpranmışlardı. Yine de Atina son imkanlarıyla 180 gemilik bir filo kurmayı başardı ve Konon komutasına verilen bu filoyu Boğaz'daki Sparta filosu üzerine gönderdi. Bu gemiler Atina'nın elindeki son gemilerdi. Atina donanması Boğaz'ın içlerine kadar girerek Sparta donanması ile karşı karşıya geldi. Boğaz'ın bir yakasında Atina, diğer yakasında Sparta gemileri vardı. İki taraf burada bir müddet beklemeye başladılar. Bekledikleri süre boyunca Atina donanması akşamları karaya iniyor, sabah olunca gemilerine binerek düzen alıyorlardı. Lisandros ise hiçbir saldırı yapmadan Atina donanmasında bir zaaf olmasını bekliyor ve düzeni bozmuyordu. Nitekim 5 günlük bekleyişin sonunda Atinalılar beklemekten usanmış ve o sabah düzen almak için biraz geç kalmışlardı. Güneşin doğması ile Atina'nın henüz hazırlıksız olduğunu fark eden Lisandros, Atinalılar üzerine ani bir saldırı başlattı. Bu saldırı Atina için tam bir felaketle sonuçlandı. 180 Atina gemisinin 168'i batırılmış veya Spartalılar tarafından ele geçirilmişti. Kurtulup kaçabilen sadece Konon komutasındaki birkaç gemiden ibaretti. Geride kalan Atinalı denizcilerin tamamı Spartalılar tarafından yakalandı ve esir edildi. Daha sonra ise sayısı 3000'i bulan bu Atinalı esirler idam edildi. Bu yenilgiden sonra Atina'nın artık ne donanması ne de savaşı sürdürebilme imkanı kalmamıştı. Lisandros, zaferin ardından Sparta donanmasını doğruca Atina şehrine sürdü. Pire limanına ulaşarak şehri denizden ablukaya aldı. Aynı zamanda Sparta kralı Agis, Dekeleya'daki üstten yola çıkarak Atina surlarının önüne gelmişti. Böylece Sparta, Atina şehrini hem denizden hem de karadan kuşatma altına aldı. Tarihler M.Ö. 404 yılını gösterirken Atina, aylarca süren kuşatmaya daha fazla dayanamadı ve halk açlıktan isyan ederek şehri Sparta'ya teslim etti. Böylece Atina, yıllarca süren Peloponnes savaşlarının kaybeden tarafı olmuştu. Atina şehrinin düşmesi üzerine Peloponnes Birliği Sparta'da bir araya geldi. Yapılan toplantıda zafer naraları atılıyor, Atina'nın hasımları Atina'ya ne yapacaklarını konuşuyorlardı. Başta Korint ve Tebay olmak üzere devletler Atina'nın tamamen tahrip edilmesini istiyorlardı. Ancak Sparta, Atina'nın tamamen tahribini kabul etmiyor ve bağımlı şekilde devam etmesini mantıklı buluyordu. Ayrıca Sparta, Pers istilaları sırasında Atinalıların desteğini hatırlatıyor ve birlik üyelerini anlaşmaya ikna etmeye çalışıyordu. Nihayetinde Atina'ya sunulan barış koşulları gayet ağırdı. Atina, sahip olduğu tüm dış ülkelerden vazgeçecek, Pire'yi çeviren ve onu Atina'ya
Atina'ya bağlayan surları yıkacak, sürgünleri geri çağıracak, 12 gemiden başka tüm donanmasını Peloponez Birliği'ne teslim edecek, Sparta hegemonyasını tanıyacak, Sparta ile bir ittifak yapacak ve gerektiğinde ordusunu Sparta'nın buyruğuna verecekti. Barış koşullarını yerine getirmek üzere Atina'ya giren ve flüt çalarak surları yıkmaya başlayan Peloponezliler, Yunanistan için artık özgürlük saatinin çaldığına inanıyorlardı. Fakat sonraki olaylar bu düşüncenin ne kadar yanlış olduğunu gösterecekti. 27 yıl süren 2. Peloponnes Savaşı böylece resmen sona ermişti. Atina'nın tüm gücü çökmüş ve savaşın galibi Sparta olmuştu. Bu savaş ardında yalnızca parçalanmış ve tükenmiş bir Yunanistan bırakmıştı. Çok geçmeden dünyada dengeler değişecek ve ne Persler ne de Spartalılar uzun süre hakimiyet kurabilecekti. Kuzeyde genç bir prens büyüyecek ve dünya 11 yıl sürecek bir fırtına yaşayacaktı.